Herkese merhaba. Bu videoda C++ programlamanın çok temel ama bir o kadar da güçlü konuların ikisine odaklanacağız. Bunlar diziler yani arrays ve yapılar konularıdır. Bu konular programlarımızda verileri düzenli ve etkin bir şekilde saklamanın ve yönetmenin temel taşlarını oluşturuyor. Ayrıca C++'ın biraz kafa karıştırıcı ama bir o kadar da faydalı özelliklerinden biri olan referanslar konusuna da değineceğiz. Hazırsanız bu önemli yapılara bakalım birlikte. Bu sunum boyunca gördüğünüz gibi birkaç ana başlık altında toplanan konuları derinlemesine anlatmaya çalışacağım. İlk olarak diziler konularını ele almaya çalışacağım. Bu başlık altında bir dizinin nasıl tanımlanacağı, dizi içindeki elemanlara nasıl ulaşacağımız, özellikle de dinamik bir şekilde dizi boyutunu bulup döngüleri nasıl kullanacağımız yani size of ile döngü kullanımına bakacağız. Ardından farklı türden verileri bir araya getirmemizi sağlayan daha gelişmiş ve veri depolama yöntemi olan yapılar konusuna geçeceğiz. Ve son olarak da C++'a özgü çok önemli bir kavram olan referanslar konusu üzerinde duracağız. Bu konular daha karmaşık ve gerçek dünya uygulamalarına yönelik C++ programları yazmak için vazgeçilmezdir. Öyleyse başlayalım. Şimdi gelelim dizilerin ne olduğunu. Hayatımızda pek çok şeyi düzenli tutma ihtiyacı duyarız değil mi? Programlamada da aynı durum geçerli. Elimizde aynı türden birçok veri olduğunda her biri için ayrı bir değişken tanımlamak hem çok yorucu hem de yönetilmesi zor bir durum yaratıyor. İşte bu noktada diziler devreye girmiş oluyor. Diziler C++ gibi programlama dillerinde aynı türden birden fazla veriyi tek bir değişken adı altında saklamak için kullanılan veri yapılarına deniliyor. Yani diyelim ki 5 farklı öğrencinin notunu saklamak istiyoruz. 5 ayrı int değeri tanımlamak yerine int türünde tek bir notlar dizisi tanımlayabiliriz. Diziler verileri belirli bir düzende sıralı bir şekilde tutuyor ve bu verilere erişim kolaylaştırıyor. Her bir elemana onun konumunu belirten bir indis yani indeks numarası ile erişiyoruz. C++'da bu indis numaralı genellikle 0 ile başlıyor. Şimdi özelliklere gelirsek. Dizilerin birkaç önemli özelliği var. Bunları iyi anlamak gerekiyor. Öncelikle sabit boyutlu olması. Sabit boyutlu olması demek C++'da bir dizi tanımladığımızda onun boyutu yani kaç eleman tutacağını, program derlenirken veya başlangıçta belirlendiğini ve sonradan değiştirilemez olduğuna bakıyor. Bir dizinin bellekte ne kadar yer kaplayacağının baştan belli olduğu anlamına geliyor yani kısacası. Eğer daha sonra eleman eklemek veya çıkartmak istersek yeni bir dizi oluşturmamız gerekebilir bu durumda. Yani bu durum C++'daki dinamik diziler veya vektör gibi yapılara daha esnek çözümler sunuyor ama temel diziler için bu boyut sabittir. Peki aklımıza şu gelebilir. Ben bir dizinin boyutunu sonra değiştiremez miyim? Hayır, ne yazık ki temel C++ dizilerine bu mümkün değil. Eğer daha esnek bir yapıya ihtiyacınız varsa C++ bize yani std, vektör gibi daha dinamik çözümler sunuyor ama onlar bugünkü konumuzun birazcık dışında kalıyor. Aynı veri türü. Bir dizi sadece aynı veri türündeki elemanları saklayabiliyor. Yani integer bir diziye hem tam sayı hem ondalıklı bir sayı float değer ya da double değeri koyamıyoruz. Eğer int türünde bir dizi tanımladıysak tüm elemanları tam sayı olmak zorundadır. Bu kısıtlama verilerin bellekte düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar ve tip güvenliğini arttırmış oluyor. Diyelim ki hem öğrenci notlarını yani tam sayı hem de ortalamasını yani ondalıklı aynı diziye koymak istiyoruz. Bu mümkün mü? Hayır değil, bir dizi sadece tek bir veri tipini barındırıyor yani veri tipi olarak. Farklı tipleri bir araya getirmek istediğimizde ne yapacağız? İşte o zaman yapılar devreye girecek ama ona birazdan geleceğiz. Hızlı erişim dizilerin en büyük avantajlarından biri elemanları indis numarasıyla doğrudan ve çok hızlı bir şekilde erişebilmemizdir. Dizinin bir elemanı 0. indiste, ikinci elemanı 1. indiste bulunur ve bu böyle gider. Bellekteki konumları bilindiği için doğrudan o konuma giderek istenen elemana anında ulaşabiliriz. Bu doğrudan erişim dizileri performans açısından çok verimli yapar. Sıralı depolamada da dizilerin elemanlarının bellekte ardışık yani bitişik olarak saklanıyor. Bu ne demek? Yani ilk eleman bir adreste depolandıysa ikinci eleman hemen onun yanındaki adreste. Üçüncü eleman da ikincinin hemen yanındaki adreste depolanır. Bu sıralı yapı işlemcideki yani verilere daha hızlı erişmesini sağlıyor. Çünkü bellekte dağınık duran verileri bulmak yani çok zor olacağı için tek bir blok halinde erişim imkanı sunuyor. Bu da ön bellek performansında olumlu etkileri yol açıyor. Bu özellikler sayesinde de diziler özellikle büyük miktardaki benzer verileri yönetmek için çok güçlü ve verimli bir araç haline gelmiş oluyor. Şimdi dizi tanımlamaya bakalım. Peki bir diziyi nasıl tanımlarız ve kullanıma hazır hale nasıl getiririz? Dizileri kullanmadan önce onu programımıza tanıtmamız gerekiyor. Bu işleme dizi tanımlama deniliyor ve C++'da birkaç farklı yolu vardır. Temel dizi tanımlama yani boyut belirleyerek öncelikle. En yaygın yöntemdir. Dizinin veri türünü, adını ve köşeli parantez içinde eleman sayısı yani boyutunu belirleriz. Burada göründüğü gibi yani köşeli parantez içinde boyutu bu diziyi tanımlamadır. Mesela integer 5. Burada 5 tane eleman saklayabilecek bir dizi sayılar dizisi oluşturmuşuz. Double'da 10 tane, harfler için 3, string isimler için de 4 tane dizi oluşturmuşuz böylelikle. Dizi tanımlama ve başlangıç değeri atamaya bakalım öyleyse. Diziyi tanımlarken aynı anda elemanlara başlangıç değerleri atayabiliriz. Bu süslü parantez yani şu süslü parantez içinde oluyor. Virgülle ayrılmış değerler listesiyle oluyor. Şimdi yine int veri tipinde bir notlar diye bir değişken oluşturmuşuz. Burada köşeli parantez içi boş olduğu için yani boyut otomatik olarak belirlenecektir.
eşittir operatörüyle de süslü parantez içindeki başlangıç değerlerini görüyoruz. Yani burada boyut önce belirtilmemiş. Biz süslü parantez içinde 5 tane eleman yazmışız. Yani bu dizinin boyutu 5'tir. Bu durumda notların indisi 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor yani. Kısmi başlangıç değeri atamaya bakalım. Kısmi başlangıç değerinde ise bir diğer yöntemde yani dizinin boyutunu belirtip başlangıça daha az elemanlı değer atamaya deniliyor. Bu durumda kalan elemanlar için otomatik yani varsayılan bir değerle başlatılıyor ve sayısal tipleri genellikle 0 oluyor. Yani bu 0'dır sayısal tipleri. Stringler için boş string'tir. Mesela örneğin int sayılar demişiz. 5 tane eleman yazacağımızı söylemişiz. Dizi oluşturmuşuz sayılar dizisi. Burada 2 tane sayı yazmışız. Bunların indisi 0 ve 1'dir. Geriye kalan 5 tane değer için de 0 değişkeni veriyor. 0 için 1, 1 için 2 yazdı. Ondan sonraki eleman olmadığı için 0, 0 diye gidiyor. Diziyi tanımlarken boyutu doğru belirlemek ve derleyicinin belirlemesine izin vermek çok önemli. Aksi takdirde bellekle ilgili hatalarla karşılaşabiliriz. Bu da programımızın hata almasına ve çalışmamasına neden olur. Dizi elemanlarına erişim. Şimdi bir diziyi tanımladıktan sonra en önemli şey o dizinin içindeki tek tek elemanlara nasıl ulaşacağımızdır. Bu indeks numaraları yani index number aracılığıyla yapılıyor ve dizilerin gücünün büyük bir kısmını oluşturan bir özelliktir. İndeks numaraları C++'da dizilerin indeks numaraları 0 ile başlıyor. Bu dizinin ilk elemanının 0 indisinde, ikinci elemanın 1 indisinde olduğunu anlamına geliyor ve bu böyle devam ediyor. Eğer bir dizinin n tane elemanı varsa son elemanı n-1 indisinde bulunuyor. Mesela örnek olarak slide'da int notlar demişiz. Burada görüldüğü gibi. Bir dakika çizemedim. Şimdi 5 tane elemanı olduğunu söylemişiz dizinin. Bunun indis numarası 0. Bunun 1, 2, 3, 4 oluyor. Yani 5 tane dizi tanımladık. N yani 5'e eşittir. N-1 ise 4 tane indis sayısı olmuş oluyor. Elemana erişim ve değer değiştirme. Şimdi bir dizinin elemanına erişmek için dizinin adının veya ardından köşeli parantez içinde erişmek istediğimiz elemanın indis numarasını yazıyorduk. Bu elemanı sadece okumakla kalmıyordu. Aynı zamanda değerini de değiştirmemize yarıyordu. Tıpkı normal bir değişkene değer atar gibi. Mesela yine aynı kod içinde bakacağız tabii ki de. Burada ilk not demişiz. Notlar 0'da 85 vardı. Çıktığı 85 vermiş. Üçüncü elemanda da notlar 2 demişiz. Bir dakika. Çıktığı 78 vermişti. Şimdi biz 0 indisindeki eleman normalde kaçtı? 85'ti. Biz buraya sonradan eşittir 88 dediğimizde ilk notu 85'ti. Şimdi 88 olmuş oldu. Burada cout yani ekrana yazı yazdırdığımızda güncelleşmiş ilk not dedik. 0'daki indisi aldık. Artık 88 yazacak. Bu şekilde de çıktılarımız ilk notun 85 oldu. Üçüncü notun 78 oldu ve güncelleşmiş notun da 88 olduğu çıktısını vermiş olacak. Döngü kullanımına bakalım öyleyse. Dizilerde çalışırken genellikle for veya while gibi döngüler kullanırız. Bu dizdeki tüm elemanları otomatik olarak tek tek gezmek, işlem yapmak ve yazdırmak için en etkili yoldu. Biz dizide dinamik olarak hesaplayarak kodunu daha esnek ve hata önleyici hale getirip operatör ile yani size of operatörü ile böylece dizinin boyutunu manuel olarak yazmak yerine otomatik olarak program bize yazınca doğru boyutlarla algılamaya yarıyordu. Yani böylelikle hem hata önlenmiş oluyordu hem de dizinin boyutunu hesaplayabilmiş oluyorduk hem de okuyabilmiş oluyorduk. O zaman size of kullanımına bakalım. Şimdi size of ile döngü kullanımına bakalım. Bir dizinin boyutunu dinamik olarak nasıl elde edeceğimizi ve bu bilgiyi döngülerde nasıl güvenli bir şekilde kullanacağımızı görmemize yarıyor. İşte burada size of operatörü devreye girmiş oluyor. Size of C++ operatörü ve kendisine verilen değişkenin veya veri türünün bellekte kaç byte yer kapladığını döndürüyor bize. Örneğin size of integer tipik değerinde olan bir şey düşünelim. 4 byte döndürürken yani tam sayı bellekte 4 birim yer kaplarken char değerindeki size of 1 byte değerini döndürüyor. Dizdeki eleman sayılarını bulmaya yer alıyor. Bir dizinin toplam bellekte kapladığı alan yani size of dizi adıyla bulabiliriz. Ancak bu dizideki eleman sayısını değil toplam byte sayısını verir. Bir elemanın bellekte kapladığı alanı ise size of yani dizi adı 0 ile bulabiliriz. Yani ilk elemanın boyutunu alarak bulabiliriz. Bir dizi eleman sayısını bulmak için dizinin toplam byte boyutunu bir elemanın byte boyutuna bölmemiz gerekiyor. Yani formül şöyle. Eleman sayısını dizi adını alıyoruz. İlk indeksten çıkartıyoruz ya da dizi adını ya da veri türünü size of ile bulabiliyoruz. Yani bu bize dizinin kaç elemandan oluştuğunu tam sayı olarak vermiş oluyor. Döngü kullanımında ise eleman sayısını bulduktan sonra bu bilgiyi for döngüsünde kullanarak dizinin tüm elemanlarını hatasız bir şekilde gezebiliyoruz. Bu yöntem dizinin boyutunu manuel olarak yani elle yazılan bir sayı olaraktan yazmaktan
çok daha güvenilir bir hale getiriyor. Çünkü dizinin boyutu değişse bile örneğin 5 yerine 7 elemanlı yaparsak kodumuz otomatik olarak bu değişikliğe adapte olacaktır. Bu daha az, yani sihirli sayı daha çok dinamik kod prensibidir. Peki neden boyut değişkenini elle yazmıyoruz da böyle bir hesaplama yapıyoruz? Yani dediğim gibi diyelim ki 7 elemanlı oldu dizimiz. Eğer mesela 5'ten küçük iyi bir değeri olsaydı, sabit bir şey olsaydı yeni eklenen 2 notu göremezdik. Sizeof ile dinamik olarak boyutu bulduğumuzda ise dizinin boyutu ne olursa olsun kodumuz her zaman doğru çalışır. Bu da kodumuzun daha esnek ve hataya daha dayanıklı olmasını sağlıyor. Şimdi örneğimize bakalım öyleyse. Integer değerinde yine notlar dizisi oluşturmuşuz. Dizinin kaç elemanlı olacağını belli etmemişiz ama sonradan süs parantez içinde yazarak 5 elemanlı dizi olduğunu görmüşüz. Yani bunu derleyici belirlemiş oldu. Int veri tipiyle boyut adında bir değişken tanımlamışız. Eşittir operatörünün sağında ise size of notları ile notlar dizisinin toplam bellekte kapladığı alanı, size of notlar 0 ile de ilk elemanın, yani ilk int değişkenin bellekte kapladığı alanı alıp bu iki değeri birbirine bölmüş bulunmaktayız. Burada göründüğü gibi. Burada boyut değişkeninin dizinin eleman sayısını hesaplayıp yani 60 oluyoruz. Eğer bir int 4 byte yer kaplıyorsa size of notlar ise 5 tane eleman olduğu için 20 byte sonucunu veriyor. Size of notlar 0 ise bize bir int boyutunu yani 4 veriyor. Yani 20'yi 4'e böldüğümüzde 5 olmuş oluyor. Bu da dizimizin doğru eleman sayısını bize vermiş oluyor. Şimdi kodun içine bakalım, şu kısımlara bakalım. For döngüsüyle başlatıyoruz. Döngü değişkeni i'yi sıfırdan başlatıp i'nin boyut değişkeninin yani 5'ten küçük olduğu sürece devam etmesini, yani i boyutunun i küçüktür boyut demişiz ve her döngüye i'yi 1 arttırmasını sağlıyoruz. Döngü bloğu içinde ise cout ile çıktı veriyoruz. I artı 1 ile de sıfırdan başlayıp indeksi gelene kadar, dizinin o anki elemanına kadar erişmiş oluyoruz. Bu döngüde i sıfırdan boyut i1'e kadar yani 5 eksi 1 4 tane indeksi olmuş oluyor. Bu dizinin tüm elemanları 0. indisten son indise kadar gezeceğimiz anlamına gelmiş oluyor. Yani her notu ayrı bir satırda birinci not 85, ikinci not 90 şeklinde yazdırmış oluyor. Bu yöntem kodumuzun daha esnek ve hataya daha dayanıklı hale getiriyor. Çünkü dizi boyutunu elle ayarlamamız gerekmiyor. Özellikle de çok sayıda elemanı olan veya boyutu değişebilecek dizilerde çalışırken önemlidir. Yani dikkat edelim bu kısma. Bu daha az hata yapmamızı ve daha sürdürülebilir